rinanay, rina rinanay. Yanar sofrasında, hey canım hey. Yanar sofrasında, hey canım hey. Benim de bu diyardan gidişim, ey canım rinanay, rina rinanay. Bir güzelden ötürü, ey canım hey. Memleket sevdasından, memleket sevdasından, memleket sevdasından, ey canım hey. Hoppa rina rina nay, lay la rina nay, rina nay yarim rina nay nay. Hoppa rina rina nay,
Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Rektörüm, dünyanın dört bir yanından bizimle birlikte olan saygıdeğer misafirlerimiz, değerli akademisyenler, değerli velilerimiz ve çok sevgili öğrencilerimiz. Bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla her geçen gün ilerleyen Bahçeşehir Üniversitesi'nin 21. dönem diploma törenine hepiniz hoş geldiniz. Bütün dünya gibi ülkemiz de uzunca bir süredir küresel salgının tehdidi altında bulunuyor. İnsanlığın bu süreci bilimin ışığında ve dayanışmanın değerini içselleştirmiş olma kazancıyla bir an önce geride bırakmasını diliyoruz. Öncelikle bu törenle dünyanın 130 farklı ülkesinden öğrencilerimiz ve velilerimizle online ortamda ve devamında da 26 Temmuz'dan itibaren bölüm bazlı yüz yüze mezuniyet törenlerimizle sizleri uğurlayacağız. Bugün 4500 öğrencimize Bahçeşehir Üniversitesi diplomasını vermenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimize kutlu olsun. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve siz değerli velilerimiz bu töreni canlı olarak youtube.com/Bahçeşehir University adresinden takip etmekteler. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımız ofisinden, Sayın Rektörümüz salonumuzdan katılım göstermekteler. Şimdi hepinizi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemek üzere ekranlarınızın başından ayağa davet ediyoruz. Graduate. I'm from the United Kingdom and I'm graduating from Bahçeşehir University. Я из России, и я выпускница Bahçeşehir University. I'm a graduate. Ben mezun oldum. أنا خريج. كيف ما نلعب؟ Hej, jag heter Judita Delita och jag är utexaminerad från Bahçeşehir universitet. دارم فارغ التحصیل میشم. I'm a graduate. I'm a graduate. Bonsoir, je m'appelle Ritza, je suis marocaine et je serai diplômée de BAU l'année prochaine. Mi nombre es Yusuf, soy ecuatoriano y me estoy graduando. عسلامة من تونس، أنا اسمي نوريمان الهاتفي وأنا سنة تخرجت من بحتشهير يونيفرسيتي. أنا تخرجت. Je suis diplômé. Sunt din România și am absolvit de la Universitatea Bahçeşehir. زه د پاکستان یم او زه د Bahçeşehir University نه ګریجویټ شوی یم.
من ایرانیم و از دانشگاه باهاتشهیر فارغ التحصیل شدم. أنا خريج. I'm a graduate. أنا خريجة. من باهاتشهیر یونیورسیتی سیدم. मैं पाकिस्तान से हूँ और मैंने अपनी डिग्री बादशाहीर यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की है. مقعي قساراني دها صومالية أهي وحتى قلنجبية جامعة باهاتشهير. عاصمة أنا الهمس من تونس خرجت من باهاتشهير يونيور시티. 안녕하세요. 저는 한국 사람이고 바체쉐이르 대학을 졸업했습니다. Mi chiamo Mariam, sono libica e sono laureata all'Università di Bahatasheir. Hola, mi nombre es Lucas, soy de España y me he graduado en la Universidad de Bahatasheir. Salut, je suis Inès Bouguera, je suis tunisienne et je viens d'avoir mon diplôme de chez BAU. Ich habe mein Studium absolviert. Je suis diplômée. I'm a graduate. Bahçeşehir Üniversitesi sürekli büyüyerek 130 ülkeden 28 bin öğrenci ve 44 bini aşkın mezunu ile bir dünya üniversitesi olma halini almıştır. Üyesi olduğu BAU Global 3 kıtada 11 ülkede tüm dünyaya kaliteli eğitim sunmaktadır. BAU, ülkemizde 44 bini aşkın mezun vererek bu işlevini yerine getirmeye devam etmektedir. Değerli konuklar, ilk olarak konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanımız Hayrun Nisa Köse'yi davet ediyoruz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bahçeşehir Üniversitesi 2021 mezuniyet törenine hoş geldiniz. Sizlerin karşısında Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı olarak yer almaktan onur ve gurur duyuyorum. Bugün siz mezun arkadaşlarım, aileleriniz ve hocalarımız için çok özel bir gün ve ben de buna dahil olduğum için çok mutluyum. Pandemi döneminin getirdiği yepyeni deneyimlerle mezuniyet gelip çattı bile. Üniversiteye başlarken bugünün geleceğini hepimiz biliyorduk. Ancak diğer her şey gibi hayalini kurmakla birlikte yaşamanın yeri apayrı. Bu kapılardan ilk kez girişimizin heyecanı ile son çıkışımızın heyecanı birleşmiş bir halde bugün hepimiz için. Bizler öğrenciler olarak projelerimizi yetiştirmenin, sınav haftalarımızın stresinin, sınıf geçmenin telaşının üstesinden gelebilecek potansiyele sahibiz. Ve bunun kanıtı da şu an hep beraber burada olmamızdır. Henüz görevimde yeni olsam da bilmenizi isterim ki, mezuniyet benim için ve eminim siz sevgili arkadaşlarım, saygıdeğer velilerim ve hocalarım için de eşit derecede duygusal bir gün. Bugüne dek okulumuzda birlikte birçok duyguyu paylaştığımız deneyimler yaşadık. Çok güzel anılar biriktirdik ve şimdi sizler mezun olurken bambaşka deneyimlere adım atıyorsunuz. Umarım bundan sonraki hayatınızda da hep çok heyecan verici ve anlam bulduğunuz deneyimleriniz olur. Öğrenciler olarak özellikle son dönemlerde gösterdiğimiz gayret, başarı, cesaret ve üniversitemizin bizlere kattığı vizyon sayesinde ülkemizin ve daha da ötesinde dünyamızın büyük bir parçası haline geliyoruz. Şu an aynı sıralarda oturduğumuz, online'da aynı ekranı paylaştığımız herkesin gelişen dünyamıza katkısı olacak. Bunun bizlere verdiği gurur ve heyecan paha biçilemez. Okulumuza ilk geldiğimiz günden itibaren hepimizin sıcaklığını hissettiği BAU çatısı altında kocaman bir aileyiz. Bu ailenin bir parçası olmayı, mezun olsak da devam edeceğinizi bilmenin büyük bir güven ve mutluluk vereceğini düşünüyorum. Vedalar üzücüdür. Bu sebeple de giderken hepimizde bir burukluk var. Ama dönüp baktığımızda güzel anıları hatırlamanın içimizde yarattığı sıcaklıkta paha biçilemez. Bizlerin özleyeceği çok şey var elbette. Bir arkadaşımızla bahçede attığımız kahkahalar, proje yetiştirmek için kampüste sabahlamak, kulüp etkinliklerimiz, çaylarımız, deniz manzaramız hepsini birkaç seneye sığdırmışız aslında. Şu an bazılarımızın, hatta belki hepimizin kafasında ya ne ara bu kadar zaman geçti sorusu vardır mutlaka. Günlerimizin dolu dolu ve mutlu bir şekilde geçmesi zamanı unutturmuş bizlere. Bugün içimizde hissettiğimiz tek şey heyecan da olmayabilir. Tatlı bir endişe de vardır elbette. Ama buradaki eğitim hayatımızda gösterdiğimiz gayreti, o endişemizi başarıya çevirmek için kullanacağız. Bugün senelerdir gösterdiğimiz başarıyı, gayreti, ailelerimizin bizlere verdiği desteği ve bizleri hiç yalnız bırakmayan Bahçeşehir Üniversitesi ailesine ve başta mütevelli heyet başkanımız Sayın Enver Yücel'e, değerli rektörümüz Profesör Doktor Şirin Karadeniz'e ve tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili 2020-2021 Bahçeşehir Üniversitesi mezunlarını gönülden tebrik ediyorum ve sizlerin bugün hissettiklerini ben de yaşamak ve başarımı kutlamak için sabırsızlanıyorum.
Hayru Nisa Köse'ye konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın konuklar, törenimizin açılış konuşmalarını yapmak üzere Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Şirin Karadeniz'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım ve Mütevelli Heyeti üyelerimiz, sayın yöneticilerimiz, dekanlarımız, değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili gençler ve kıymetli ailelerimiz. Bahçeşehir Üniversitesi 2021 mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz salgın sebebiyle mezuniyet törenimizi bu senede hibrit gerçekleştiriyoruz. Sizlerin evlerine konuk olarak gençlerimizin mezuniyet heyecanlarını ve mutluluklarını sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bugünkü online törenimizin ardından açıklanan takvime göre Kemerburgaz'daki yeni kampüsümüz Bow Future Campus'te yüz yüze mezuniyet törenimizde sizlerle birlikte olmayı heyecanla bekliyoruz. Sevgili mezunlarımız, dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu süreçlerde pes etmeden canla başla öğrenmeye ve çalışmalarınıza devam ederek bugün diplomalarınızı almaya hak kazandınız. Sizler bizlerin gurur kaynağı, çok kıymetli anne ve babalarınızın ise medarı iftiharısınız. Değerli velilerimiz, sizler yavrularınızı bizlere emanet ettiniz. Emek yoğun bir sürecin sonunda bugün bizler de gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinlikler ve evrensel değerler ile donatarak ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacak yetkin profesyoneller olarak uğurluyoruz. Sizlerin sabır ve hoşgörüleri, maddi ve manevi destekleri, büyük fedakarlıkları gençlerimizin bugüne gelmelerindeki en önemli unsurlardır. Siz kıymetli velilerimize Bow ailesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili gençler, bütün ümidim gençliktedir diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği en hakiki mürşitin ilim ve fen olduğu yolda ilerleyeceğinize, dünyanın kompleks problemlerini bilimin ışığında çözeceğinize inancımız tam. Hocalarınız olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Değerli akademisyenlerimiz, yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarım, gençlerimizin mezuniyet sevinçleri sizlerin özverili çalışmalarınız ve emeklerinizin sayesindedir. Siz olmadan bu günleri düşünmek imkansız. Her koşulda değerli öğrencilerimizin eğitimlerine devam edebilmeleri için elinizden gelenin fazlasını yaparak emek verdiniz. Bugün mezunlarımızla ne kadar övünseniz, ne kadar gurur duysanız yeridir. Sizlere öğrencilerimiz ve ailelerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli katılımcılar, üniversitemiz Türkiye'nin pandemi döneminde uzaktan öğretime geçen ilk üniversitesi olarak uzaktan öğretimde uygulamalı ve teorik tüm derslerimiz için son teknolojiler, yöntemler ve altyapılara sahip hibrit eğitim merkezini kurmuştur. Geliştirdiğimiz hibrit eğitim kalite standartları ile de Türk yükseköğretimine öncülük ediyoruz. Üniversite olarak sadece kendi öğrencilerimizin değil, tüm gençlerimizin öğrenme süreçlerine devam edebilmeleri için içeriklerimizi geliştirdiğimiz OpenBow platformunda herkese açık olarak paylaştık. Sene boyunca düzenlediğimiz webinarlar, online konferanslar ve sempozyumlar ile ülkemiz ve dünyanın önemli konularını ele alarak topluma katkı sağladık. Gençlerimizi nitelikli eğitimin gerektirdiği psikososyal, entelektüel ve kariyer gelişimi de dahil olmak üzere tüm alanlarda 21. yüzyıl becerileri ve dijital okuryazarlık becerileriyle donatarak profesyonel yaşantılarına hazır birer yetkin iş insanı olarak mezun ediyoruz. Sevgili gençlerimiz, Bow'daki yaşantınızda edindiğiniz çevrim içi öğrenme kültürüyle kariyerinizde yaşam boyu öğrenme sürecine devam edeceğinize eminiz. İcra edeceğiniz mesleğinizde ilerlerken bu temel sizi diğer herkesten farklı kılacaktır. Kıymetli katılımcılar, her sene Bahçeşehir Üniversitesi olarak ileriye doğru gitmeye, yenilikler ve öncü projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu sene teknoloji ve girişim kentimizi Kemerburgaz'da açtık. Girişimcilik ekosistemimizi Bow Hub altında uçtan uca yeniden tasarlayarak geliştirdik. Fakültelerimizin içerisinde teknoloji geliştirme merkezlerini kurma sürecimiz de devam etmektedir. Bu yapıda öğrenci ve mezunlarımıza yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmeleri için eğitimler, destekler, mentörlükler ve hizmetler sunuyoruz.
Örneğin TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı'nda mentörlüğünü yaptığımız hibe desteği alan girişimciler açısından Türkiye'de en yüksek başarı oranına ulaşan üniversite konumundayız. Bununla birlikte bu sene üniversitemiz Türkiye'de girişimci yetiştiren üniversiteler arasında 8. sırada yer almıştır. Sevgili mezunlarımız, yaşamınızın herhangi bir noktasında bir iş fikriniz olabilir ya da yenilikçi bir iş modeliyle startup'ınızı yeni kurmuş olabilirsiniz. Bizler Bahu Hub mentorluk hizmetleri kapsamında yatırım hazırlık seviyesinde olan startup'ınızı yatırım alabilir hale dönüştürmenizde destek sağlayabiliriz. Ya da olgunlaşan ve teknoloji hazırlık seviyesinde belirli bir noktaya gelen startup'ınızı yine Bahu Hub mentorluk hizmetleri ile pazarlanabilir ürünlere dönüştürebilir ya da yurt dışına açılımı konusunda yine bizden destek alabilirsiniz. Kısacası biz her zaman sizlerin yanınızdayız. Yeter ki siz bunu yapmak isteyin ve bizlerle iletişime geçin. Sevgili gençlerimiz, yaşamanız boyunca hangi yaşta olursanız olun girişim yapmaktan, fikrinizi dünya ile buluşturmaktan asla çekinmeyin. Unutmayın ki Bahu Global Eğitim Ağı da 2 derslikli Uğur Dershanesi'nden doğmuş ve şu anda 4 kıtada 6 üniversitesiyle bir dünya markası olmuştur. Bu yapının bir mezunu olarak bu vizyon sizlere her zaman cesaret versin. Değerli katılımcılar, üniversitemiz dünyanın en önemli üniversiteler sıralamalarında her sene kararlı yükselişini devam ettirerek dünyanın seçkin araştırma üniversitelerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. Bu sene ülkemizde araştırma alanında 4. uluslararası görünüm alanında ise 5. sırada yer aldık. Vakıf üniversiteleri arasında toplam bilimsel araştırma proje kapasitesi açısından ilk 10'da, öz kaynaklı araştırma açısından da 3. sıradayız. Üniversitemiz dünya sıralamasında endüstri gelirlerinde ilk 500'dedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları açısından üniversiteler sıralamasında cinsiyet eşitliği ve kaliteli eğitim alanlarında dünyanın ilk 200 üniversitesi arasında yerimizi aldık. Değerli katılımcılar, son 3 yılda 1000'i aşkın ulusal ve uluslararası kurum ile ortak akademik çalışmalar yürüttük. Bu işbirlikleri sonucunda bilim dünyasına kazandırdığımız 1500'ün üzerinde uluslararası ortak bilimsel yayınımız bulunmaktadır. Bu çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği gibi birçok ulusal ve uluslararası alanda da değerli akademisyenlerimiz bilimsel projelerini sürdürmekte ve geliştirmektedirler. Kıymetli bilim insanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli katılımcılar, araştırma çıktılarımızı patente dönüştürme konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir. 90'ın üzerinde ulusal ve uluslararası patent başvurumuzu gerçekleştirdik. Bunları sektörün öncü firmalarına lisanslayarak da ticarileştirme sürecine girmiş bulunuyoruz. Sevgili mezunlarımız, ileride bu gibi Ar-Ge odaklı sektör işbirliklerimizin içerisinde yer alabilir ve hatta sanayi doktora programlarımıza katılabilirsiniz. Yaptığınız ya da yapmak istediğiniz Ar-Ge çalışmalarınızda üniversitemizin desteğini alarak büyük ölçekli şirketlerle paylaşabilirsiniz. Değerli katılımcılar, girişimcilik ve Ar-Ge alanında önemli bir yatırım olduğunu düşündüğümüz araştırma merkezlerimize bir yenisini daha ekleyerek uygulamalı yapay zeka merkezimizi açtık. Bu merkezde uzmanlar ile birlikte eğitimler veriyor ve projeler üretiyoruz. Hem yapay zeka üzerinde hem de yapay zekanın uygulandığı hukuktan sağlığa, iletişimden mimarlığa kadar tüm alanlarda ülkemize ve dünyaya artı değer katacağımızı düşünüyoruz. Türkiye ve Doğu Avrupa'daki ilk merkez olan Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'ne bağlı merkezimizi bir önceki sene açmıştık. Bu merkez ile 20.000'den fazla kişiye ulaştığımızı mutlulukla ifade etmek isterim. Var olan know-how'ımız üzerinden Birleşmiş Milletler ile olan işbirliğimize bir yenisini daha ekleyerek tarım, gıda sistemleri ve gastronomi alanlarında da yenilikçi teknolojileri kullanarak uygulamalar geliştirme çalışmalarına başladık. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile akıllı tarım ve sürdürülebilir gıda sistemleri alanında merkezimizi hayata geçirme sürecinde olduğumuzu da bu bağlamda ifade etmek isterim. Tüm bunlar üniversite olarak ulusal ve uluslararası alanda araştırma, geliştirme ve girişimcilik yolumuza her zaman artan bir ivme ile devam edeceğimizin de bir göstergesidir. Sevgili mezunlarımız, Bahçeşehir Üniversitesi'nin ifade ettiğim gibi her sene büyüyerek, gelişerek
ileriye doğru gittiğini göreceksiniz. Örneğin bu sene fiziksel alanlarımızı 2 katına çıkardık. Konservatuvarımız Pera Kampüsü'nde, Diş Hekimliği Fakültemiz Beşiktaş'ta yeni hastanesi ile birlikte yeni binasında, Hukuk Fakültemiz yine Beşiktaş'ta yenilikçi mimarisiyle yeni binasında ve Bow Future Kampüsümüz Kemerburgaz'da olmak üzere toplam 8 kampüsümüzle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sizlere tüm bu kampüslerimizin kapıları açıktır. Kıymetli katılımcılar, interdisipliner ve global eğitim anlayışımızla yeniliklere devam ediyoruz. EDAR sertifikalarıyla farklı interdisipliner çalışmalar için eğitim programlarımızın sayısını arttırdık. Berlin International University ve İngiltere'deki MLA College'dan 2. diploma alma imkanına hem öğrencilerimiz hem de mezunlarımız sahiptir. Üniversitemiz toplamda 27.000 öğrencisiyle, ki bu rakamın 5.000'i aşkınını uluslararası öğrencilerimiz oluşturmaktadır, Bow Global ağının amiral gemisi konumundadır. 5 kıtada 90'ı aşkın üniversiteyle olan ve 180'in üzerinde Erasmus Plus anlaşmalarımızın yanı sıra bu senede Pearson Higher National Diploma lisansını alarak dünyanın seçkin 300'e yakın üniversitesinin olduğu eğitim ağına dahil olduk. Küresel ağımız ve bu gibi işbirliklerimizle tüm öğrencilerimiz ve özellikle siz değerli mezunlarımız için yeni fırsatlar oluşturmaya devam edeceğiz. Sevgili gençlerimiz, Co-op modelimiz kapsamında bu yıl yaptığımız öğrenci odaklı anket sonuçlarına dikkate alarak kariyer gelişimi ve iş hayatına geçiş konusunda sizleri desteklemek amacıyla 40'ı aşkın seçkin firmanın olduğu Bow Business Camp platformunu kurduk ve LinkedIn Learning ile işbirliğine başladık. Bir Bow mezunu olarak ne zaman ihtiyaç duyarsanız bu platformlarda yer alarak kariyer fırsatlarına ulaşabilir ve kariyer gelişiminizde bizlerden destek alabilirsiniz. Değerli katılımcılar, Bow mezun ağımızda 45.000'e aşkın mezunumuz bulunmakta. Mezunlarımızla iletişimimize çok önem verdiğimizi ifade etmek isterim. Bu kapsamda Mezunlar Komisyonumuz ve birimimiz dünyanın dört bir yanında olan mezunlarımızı bir araya getiren etkinlikleri ve projeleri her yıl arttırarak, geliştirerek yürütüyorlar. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili gençlerimiz, mezun ağı içerisinde aktif olarak mutlaka yer alın ve sizlerden sonra gelen arkadaşlarınıza her zaman destek olun, mentorluk yapın ve üniversitenizden hiç kopmayın. Bilin ki Bahçeşehir Üniversitesi ve Bow Global Ağı sizin her zaman, her yerde destekçinizdir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, Bahçeşehir Üniversitesi mezunu olarak her zaman size açık bir kapı olduğunu biliniz ve o kapıyı çalmaktan asla çekinmeyiniz. Sevgili mezunlarımız, Bow'da kazanmış olduğunuz yetkinlikleri, arkadaşlıkları, değerleri temel alarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda yürüyün. Çünkü tüm bu kazanımlarınız yeni yolculuğunuzda sizlere ışık tutacaktır. Yaşam yolculuğunuzda bazen zorlu süreçlerle karşılaşabilirsiniz ama asla pes etmeyin. Hedefinize ulaşmak için azimle, emek vererek çalışmaya devam edin. Paulo Coelho'nun kitabında geçen çok sevdiğim bir sözü vardır. Şöyle der: hayatın sırrı oysa 7 kere düşüp 8 kere kalkmaktı. Sizlerin karşılaştığınız engelleri kendinize olan inancınızla aşacağınıza güvenim tam. Sizler geleceğin liderleri olarak daha iyi, daha adil, sevgi dolu, mutlu, birlikte yaşam kültürüyle yoğrulmuş, bilimin taçlandığı bir dünya inşa ederken bizler de sizleri her zaman sevgiyle, mutlulukla, gururla takip edeceğiz ve destekleyeceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.
Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Sayın konuklar ve değerli öğrencilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere sözü BAHU Global Başkanımız Sayın Enver Yücel'e bırakıyoruz. Sayın Rektör, çok değerli akademisyen arkadaşlarım, değerli veliler, sevgili öğrenciler, Bahçeşehir Üniversitesi'nin 21. mezuniyetine hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu mezuniyeti maalesef uzaklardan kutlama şansımız, sizlere mesajlar verebilme şansımız ancak oluştu. Gönül isterdi ki beraber olalım, o coşkuyu beraberce yaşayalım ve gelecekte bir anı olarak kalsın. Bu da bir anı. Belki pandemi sürecince bizim de o yıllarda böyle zamanlarımız olmuştu diyebileceğiniz bir anı. Hepinizi yürekten kutluyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye'de değil, dünyada pandemi sürecince eğitim öğretimi kestirmeksizin, yani bir sıkıntıya meydan vermeksizin başından sonuna kadar getirmiş dünyada ender üniversitelerden birisiyiz. Dünyanın 6-7 noktasında üniversitemiz var. Dünyada pandemi sürecince eğitim öğretimin nasıl yaptığını hep takip ettim. Ve inanın ki dünyada pandemi sürecince uzaktan öğretimi en iyi yapan üniversiteyiz. Ben bütün akademisyenleri, bütün teknolojiyle uğraşan arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Ama tabii bir anda bu olmuyor. 20 yıl önce uzaktan öğretimle ilgili İstanbul'dan bulunduğum memlekete uzaktan öğretim yapan bir kurumun başındayım. Yani eğitimde dijitalleşmenin, eğitimde teknolojinin nerelere gidebildiğini bugün değil, dün değil, 1 sene, 2 sene önce değil, tam 20 yıl önce biz bunları anlamış birisiyiz. Bu arkadaşlarımın yanında bizi evlerine kabul eden çok değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimizin evlerinden sıkıntılar içerisinde de olsa çok iyi derslerini takip ettiklerini elimizdeki net anket sonuçlarına göre tespit etmiş durumdayız. Yüz yüze yapılan eğitimin geri olmadığını, ondan daha geri kalınmadığını arkadaşlarımız araştırmalarda bunları gördü. Herkese yürekten kutluyorum. Üniversitemiz sayıca büyüyor. Ama sadece sayıca büyümemiz bizi tatmin etmiyor. Biz nitelik olarak da büyümeliyiz. Biz artık bir araştırma üniversitesi olmalıyız. Ve bu yolda çabalarımız devam ediyor. Dünya sıralamasındaki geldiğimiz nokta çok iyi bir noktalara geliyoruz. Çok yakın zamanda o hedefe, başlangıçta söylediğimiz ilk 500 hedefine artık girebileceğime umudum kesinlikle vardır. Arkadaşlarımın araştırmaları, çalışmaları bu yöndedir. Yine sizlere buradan belki medyada takip ettiniz, okudunuz. Önemli bir haberi de vermek istiyorum. Covid-19 ilacını Tıp Fakültesi öğretim üyemiz Serdar Durdağ geliştirdi ve şu anda hastalara verilmeye başlandı. Deneme olarak verilmeye başlandı. Şu ana kadar mükemmel şekilde gidiyor. Çok yakın bir zamanda birkaç aya kalmaksızın artık dünyaya da bunu ilan edeceğimizi buradan söyleyebilirim. Yine araştırma geliştirme olarak sadece biz araştırmanın yanında aynı zamanda uygulamanın içerisinde de olduk. Çünkü başlangıçta kuruluşumuzda dedik ki biz uluslararası bir üniversite olacağız. Biz uygulamanın içinde olacağız. KOOP'la uygulamanın içindeyiz. 120 ülkeden gelen öğrencilerle Türkiye'de en fazla uluslararası öğrencinin olduğu bir üniversiteyiz. Artık her 4 öğrenciden bir tanesi uluslararası öğrenci. Yine çok yakın tarihte
başlattığımız ama pandemi sürecince açamadığımız Kemerburgaz yöresindeki Future kampüsümüz. Teknopark açıyoruz. Orada endüstriyle öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın daha fazla bulunma şansları olacaktır. Havalimanına 15 dakika, İstanbul'a 25 dakika mesafede çok büyük, muazzam bir kampüs içerisinde üniversitemiz gelişimine devam ediyor. Sevgili öğrenciler, mezun oluyorsunuz, oldunuz. Üniversite ile aranızı kesmeyin. İlişkiniz hep devam etsin. Bilimden kopmayın. Nerede olursanız olun. İster ailenizin yanındaki şirkette işte olun, isterseniz dışarıda olun. İlişkiyi kesmeyin. Üniversitenizde, hocalarınızla münasebetler hep devam etsin. Özellikle BAU mezunlarının birbiriyle olan iletişimini çok iyi sağlayın. Dünyanın 130 ülkesi diyoruz. 130-140 ülkesinde artık BAU'lular var. Ben dünyanın çeşitli yerlerine gidiyorum. Londra'ya gidiyorum. Mezunlarımızı topladığımız zaman yüzlerce öğrencimizin, mezunumuzun geldiğini görüyorum. New York'a gidiyorum. Keza yine öyle. Almanya'ya gidiyorum böyle. Yani her yerde artık BAU öğrencilerinin bulunduğu ve 44 bin civarında bir mezunumuz var. Bu sayıyı biz eğer iletişim halinde üretime de dönüştürebilirsek, ülkemiz için, geleceğimiz için, sizler için, anneleriniz, babalarınız için çok mükemmel olacaktır. Gençler, biz size inanıyoruz ve güveniyoruz. Geleceğimiz sizsiniz. Türkiye'nin daha ileriye gitmesinin yegane yolu siz gençliği daha fazla bizim eğitim ve araştırmanın içerisine sokup çalışmamızdır. Uluslararası ilişkileri sakın ha kesmeyin. Yolunuza giderken engeller çıkabilir. Düşebilirsiniz. Sakın ha düşmekten korkmayın. Düşüp kalkamamaktan korkun. Yoksa insanın başarısızlıkları olabilir. Başarısızlık da bir tecrübedir. Başarı kadar tecrübedir. Bunlarla sakın ha kendinizi küçümsemeyin, sakın ha moralinizi bozmayın. Biz her zaman yanınızda olacağız. Değerli akademisyen arkadaşlarım, 1000'e aşkın akademisyen arkadaşımızla geldiğimiz nokta takdire şayandır. Hepinizi kutluyorum. Yine ilave bölümlerimiz açılmaya başlandı ve benim öteden beri hayal ettiğim 2 alan vardı. Bunları da nihayet gerçekten muazzam bir başlangıç yaparak gastronomi ve konservatuvar bölümlerimizi açtık. Gastro diplomasiye çok önem vereceğiz. Tarıma artık çok önem vereceğiz. Yani dünyanın sorunlarına çözüm bulacak alanlarla ilgili araştırmalarımıza devam edeceğiz. Bizim yanımızda olun, bizlere destek verin. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Enver Yücel'e çok teşekkür ediyoruz. Sayın konuklar ve sevgili mezunlarımız, üniversitelerin bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması açısından önemi kuşkusuz çok büyüktür. Birçok misyonun yanında en önemli işlevi gençleri üreten ve düşünen birer mezun olarak yetiştirmek ve toplumun hizmetine sunmaktır. BAU, ülkemizde 35 bini aşkın mezun vererek bu işlevini yerine getirmeye devam etmektedir. Sayın konuklar, 21. dönem mezunlarımızdan üniversitedeki eğitimleri sırasında üstün başarı göstererek dereceye giren öğrencilerimizi öncelikle her fakültemizin ilk 3 derecesini açıklayarak devam etmek istiyoruz. Ve ilk olarak Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin ilk 3 derecesine girme başarısını gösteren mezunlarımız, ilk olarak fakülte üçüncüsü Seray Kılıçoğlu Nargileci, fakülte ikincisi Çağla Su Aktaş ve fakülte birincisi Dilara Baycan. Evet, sizleri içtenlikle kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin
ilk 3 derecesine girme başarısını gösteren mezunlarımız, ilk olarak fakülte üçüncüsü Bora Berkay Genç, fakülte ikincisi Yağmur Kayıklık ve fakülte birincisi Seda Maraş. Sizleri içtenlikle kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdi ise Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin ilk 3 derecesine girme başarısını gösteren mezunlarımız, fakülte üçüncüsü Oğuz Ay, fakülte ikincisi Yaren Aktaş ve fakülte birincisi Fatma Nur Aydın. Sizleri içtenlikle kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ilk 3 derecesine girme başarısını gösteren mezunlarımız, fakülte üçüncüsü Ahmet Zahit Dönmez, fakülte ikincisi Rahme İbrahim ve fakülte birincisi Yasmin Neyar. Sizleri içtenlikle kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, şimdi ise Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin ilk 3 derecesine girme başarısını gösteren mezunlarımızı açıklayacağız. İlk olarak fakülte üçüncüsü Samet Yurtsever, fakülte ikincisi Shiva Banklesav Liforis, fakülte birincisi Burak Can Bülbül. Sizleri içtenlikle kutluyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Değerli konuklar, şimdi ise Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin ilk 3 derecesine girme başarısı gösteren mezunlarımız, fakülte üçüncüsü Begza Aydoğan, fakülte ikincisi İdil Yılmazer ve fakülte birincisi Feyza Aydoğan. Sizleri içtenlikle kutluyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Değerli konuklarımız, sırada Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ilk 3 derecesine girme başarısını gösteren mezunlarımız var. İlk olarak fakülte üçüncüsü Havanur Urtaç, fakülte ikincisi Emel Günal ve fakülte birincisi Sevilay Ayar. Sizleri içtenlikle kutluyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Değerli konuklar, sırada Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk 3 derecesine girme başarısını gösteren mezunlarımız var. İlk olarak fakülte üçüncüsü Abdelrahman Nana, fakülte ikincisi Abdullah Canberk Özbaykur ve fakülte birincisi Dua Kana. Sizleri içtenlikle kutluyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda ilk 3 derecesine girme başarısını gösteren mezunlarımıza geçiyoruz. İlk olarak Yüksekokul üçüncüsü Ömer Umut Yalçın, Yüksekokul ikincisi İlayda Gülşah Baş ve Yüksekokul birincisi Melike Andaç. Sizleri içtenlikle kutluyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Saygıdeğer konuklar ve sevgili mezunlarımız, şimdi ise Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda ilk 3 derecesine girme başarısını gösteren mezunlarımız var. İlk olarak Yüksekokul üçüncüsü Esma Nur Uzun, Yüksekokul ikincisi Betül Demirbaş ve Yüksekokul birincisi Nisu Coşkun. Sizleri içtenlikle kutluyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Değerli konuklarımız, sevgili mezunlarımız,
Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ilk 3 derecesine girme başarısını gösteren mezunlarımızı açıklayacağız. İlk olarak Enstitü üçüncüsü Ozan Veranyurt, Enstitü ikincisi Vafa Ahmet Fayez Azam ve Enstitü birincisi İsmail Kantar. Sizleri içtenlikle kutluyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu kapıdan içeriye girdiğin andan itibaren artık Bağ ailesinin bir üyesi oluyorsun. Nerede olursa doğ, Bu ailenin kampüsü dünya. Her zaman birlikte yürüyeceğimizi, birlikte gelişeceğimizi, Tüm Bağ olanaklarıyla hayatının her anında yanında olacağımızı sakın unutma. Bahçeşehir Üniversitesi'nin mezun ailesi olarak Seni aramızda görmekten çok mutluyuz. hoş geldin. Villa Bağ. Sayın konuklar, değerli öğrenciler, törenimizin bu bölümünde üniversitemizin ilk 3 derecesini elde eden öğrencilerimizi açıklamak istiyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nin 2020-2021 akademik yılı üniversite üçüncümüz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Feyza Aydoğan. Üniversite ikincimiz, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden Fatma Nur Aydın. Ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin 2020-2021 akademik yılı üniversite birincisine öncelikle altın beğeni takdim etmesi için rektörümüz Sayın Profesör Doktor Şirin Karadeniz'i sahneye davet ediyoruz. Çok değerli konuklarımız, bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi'ni üstün bir başarı göstererek bitiren üniversitemizin birincisi İletişim Fakültesinden Yasmin Nayeloğlu ödülünü takdim alması ve kütüğe başarı plakasını çakması için sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Kendisini yerlerine davet ederken üniversite birincimiz Yasmin'i konuşması için kürsüye davet ediyoruz. Sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, Sayın Rektörüm, değerli velilerimiz, sevgili mezun arkadaşlarım. Sizce başarı nedir? Çoğu şirket için sizi değerli kılacak olan 4 ya da 5 dil öğrenmek mi? Çift anadal ve bir yandal okumak mı? Üniversitenin birincisi olmak mı? Ya da ekonomik ve sosyal bağımsızlığı elde etmek mi? Bana soracak olursanız gerçek şu ki, başarı büyük olaylarla bağlı değildir. Başarı her gün yaptığımız basit şeyler olabilir. Uzun bir zaman için en büyük başarım hayatta kalmaktı. Evet, bu kadar basit. Savaşta hayatta kalmadan bunun ne kadar önemli olduğunu fark edemiyorsunuz. 2016'ya kadar tüm yapabildiğim arkadaşlarım ülkeyi terk etmesini izlemekti. Ülkenin kötüye gittiğini görmek ve ülkenin insanların hayatlarının ne kadar değiştiğini anlamaktı. Sadece bombalar ve ölümlerden bahsetmiyorum. Eğitim alamamak, sosyal hayatın eksikliği, güvensizlik ve en kötüsü geleceğin belirsiz olmasından bahsediyorum. Ama tüm bunlara rağmen inanmaya devam ettim. 2016'da inancım gerçeğe dönüştü. Türkiye'de eğitimime devam etmek için Suriye'den ayrıldım. Türkçe öğrendim ve birçok arkadaşım oldu. Çift anadal ve yandal için başvurdum. Ve şimdi gördüğünüz gibi üniversite birincisi olarak mezun oluyorum.
Tüm bunlardan sonra kişisel başarının görünen başarılardan çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Şimdiye kadar anlattıklarımı başarı olarak sayıyorsanız, ben Türkiye'ye geldiğimden beri benden çok daha başarılı birçok insanlarla tanıştım. Duyarlı insanlarla tanıştım. Onlarla sadece konuşmak bile iyi hissettirirdi. Hem çalışan hem ailesine bakan birçok insanlarla tanıştım. Çocuklarını büyütürken hayallerinin peşinden giden insanlarla tanıştım. Yurt dışında olmalarına rağmen ülkeleri için savaşan insanlarla tanıştım. Gözlemlediğim kadarıyla her birinin ayrı ayrı başarıları var. Rakamların kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Birinci ya da ikinci olmak en önemli şey değildir. Asıl hedeflemek, denemek ve yapmak. Gerçek başarı budur. Hepinizle tanıştığım için çok mutluyum. Umarım kendinizi hayatta bırakmayıp kendi yolunuzu çizersiniz. Doğru yol nedir diye kendinizi sorabilirsiniz. Bildiğimi iddia etmiyorum. Uzatmak da istemem. Ancak cevabı bulmak için gözlerinizi açmanızı rica ediyorum. Etrafınızda olanlara bakın. Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de ve hatta Amerika'da olanları takip edin. Ailenizde ve ilişkilerinizde yaşanan problemlerden kaçmayın. Onlarla yüzleşin. Başarısızlık yalnızca denemeyi bıraktığınızda olur. O yüzden mezun bir arkadaşınız olarak ve eğitimsizliğin nelere sebep olabileceğini görmüş biri olarak sizden etrafınızda olanları takip etmenizi, bir fikir sahibi olmanızı ve fark yaratmanızı rica ediyorum. İlk seferinde doğruyu bulmak zorunda değilsiniz. Çünkü ne yaparsanız yapın, başarılı olacaksınız. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Tüm mezun olan arkadaşlarım, denediğiniz, çabaladığınız ve şimdiye kadar hayatta kaldığınız için sizleri tebrik ederim. Mezuniyetimiz hayırlı ve uğurlu olsun. İleriki zamanlarda umarım hep birlikte daha başarılı yerlerde oluruz. Bana her zaman bir arkadaşınız olarak ulaşabilirsiniz. Konuşmamı bitirmeden önce çok sevgili aileme, anneme, babama, abilerime, Bahçeşehir Üniversitesi'ne, İletişim Fakültemize ve dekanımız Profesör Doktor Kamal Süher'e, Yeni Medya Bölüm Başkanımız Tirşe Hocama, değerli hocalarım Hamdi İstanbullu, Esra Albayrakoğlu, Nazlı Eda Noyan, Orhan Şener'e ve en yakın arkadaşım Ceday Nur Avcı'ya ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Herkesi yeniden tebrik eder, saygılarımı sunuyorum. Üniversite birincimiz Yasmin Nayel'e çok teşekkür ediyoruz. Düşüncelerin hiçbir kısıtlamayla karşılanmadığı, evrensel değerlere dayalı yenilikçi yaklaşımlar ve buna uygun bir akademik ortamda eğitim gören siz gençlerin bundan sonra da başarılı olacağına sonsuz inancımızla sizleri candan kutluyoruz. Şimdi sayın velilerimiz, değerli öğretim üyelerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, kapatma törenimizden önce programımız hakkında kısa bir duyuru yapmak istiyoruz. Bu törenden sonra sizlere daha önce duyurduğumuz gibi 26 Temmuz'dan itibaren bölüm ve fakülte bazlı mezuniyet törenlerimiz BAU Future Campus'te devam edecektir. Şimdi sizleri özlediğiniz görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Üniversiteye adım attığın ilk günü hatırlıyor musun? Peki her adım attığında heyecandan çarpan kalbini? Adım adım her köşesini keşfettiğinde evinde gibi hissetmeye başladığın o anı? Sınavlar için günlerce sabahladığın sınıfları? Vakit geldi. Şimdi zaman kapsülünü açma sırası. Düşün ki ders arasındayız. Önünde çay, bazen derslerimizi, yeri gelir sırlarımızı paylaşırdık. En güzel arkadaşlıklar işte o zaman yeşermeye başlardı. Sınav zamanları kütüphanede sabahladığın günleri ne çabuk unuttun. Çok emek verdin ama sonunda başardın.
Ailemizin patili üyelerini hiç unutma Baul. Çünkü onlar seni senden daha çok özleyecek. Arkadaşlarınla shuttle'da geçirdiğin kısa ama bir ömürlük anlarını daima sakla. Boğaz'dan en keyifli geçişlerindi bunlar. Galata'nın eşsiz manzarasından büyülenip yarattığın projeler, kameranı boynuna takıp sokaklara fırladığın zamanlar, hatta projelerini yetiştirmek için sabahladığın stüdyolar, mezuniyetine giden yolun benzersiz basamakları oldu. Yokuşa tırmandığında soluk soluğa kaldığın anları, yapıların temelini atmaya başladığın parçaları, derse koştuğun zamanları unutma. Hayatında attığın her adım için arkanda kocaman bir Bao ailesi olduğunu unutma. Artık yuvadan uçuyorsun. Şimdi o kepi atma vakti. Sevgili Bahçeşehir mezunları, artık sizleri uğurlamak için hazırız. Sonsuz başarı dileklerimizle birlikte keplerinizi atmanız için saymaya başlıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Nice güzel günlerde yeniden görüşmek üzere, yolunuz açık olsun.